Evet sevgili öğrenciler, matematiği sağlam bir şekilde öğrenmeye karar verdiniz. Sıfırdan matematik kitabını aldınız, açtınız, videoları izlemeye ve matematiği öğrenmeye artık hazırsınız. Yoksa hala kitap almadınız mı? Eğer kitabı hala edinmediyseniz bu videonun da açıklama kısmında kitabı satın alma bağlantısı var. Eğer kitabı hala almadıysanız özeldersçi.com sitesine gidin. Burada üstteki menülerden sıfırdan matematik satın almaya tıklayarak tüm satın alma seçeneklerini burada bulabilirsiniz. Unutmayın, elde kitap olmadan, doküman olmadan matematik öğrenilmez. Veya boramat@gmail.com adresine kitabı satın almak istediğinize dair bir mail atarsanız size gerekli bilgiler iletilecektir. Matematikle tanışmak bölümü ile başlıyoruz. İlk bölümümüz burası. Matematikle tanışmak bölümünün ilk sayfasına geldik. Her bölümün ilk sayfasında o bölümün detaylı indeksi yer alıyor. Burada pembe renkli olanlar konu anlatımlarının da olduğu yerler, siyah renkli olanlar tamamen alıştırmalardan oluşan sayfaları gösteriyor. Mesela ilk konu sayı isimleri, 6. sayfadaki A bölümü, 100'e kadar sayma, hala 6. sayfadayız. E bölümü, 36. sayfada alt alta toplama alıştırmaları var gibi. O kadar çok soru alıştırma var ki bir kavramı öğrendiğinizde onu pekiştirmek için çok sayıda benzer soru olduğundan artık o kavramı bir alışkanlık gibi öğrenmiş oluyorsunuz. Tabii aralarda farklı testler de var. Videolarda sizi yönlendireceğiz ve her bölümün sonunda bilgi sorgulama var. O bölümde öğrenmiş olduğunuz bilgileri bu mini sınavda sorguluyorsunuz ve en sonunda da tüm bilgilerin tekrarlandığı özet ile bilgileri pekiştiriyoruz. Matematikle tanışmak bölümünün girişindeyiz. Notu tekrar hatırlatalım. İlköğretim 1. kademe eğitimi almış iseniz bu bölümü atlayınız. Bu bölüm sıfırında sıfırı, sayıların bakın rakamların tanıtımından başlıyor. Sayı saymadan başlıyor. Ritmik saymalar, çarpım tablosunun öğretilmesi var bu bölümde. Eğer ilköğretim 1. kademeyi bitirdi iseniz bu bölümü atlayınız. 6. sayfanın A bölümünde sayı isimleri var. Sayılar rakam dediğimiz sembollerle gösterilir. 10 tane rakam vardır. Daha sayı saymayı bilmeyenler de olabilir ama çoğunluğunuzun bildiğini tahmin ediyorum. 10 tane rakamımız var ve bu rakamları da yine öğrencilerimizin çoğu bilebilir. Bu kısımları atlayabilirsiniz ama bilmeyenler de olabilir. Paraları tanıyamayan, fiyatları, fiyat etiketlerini tanıyamayanlar da olabilir. Dolayısıyla yine buradan en sıfırdan başladığımız için rakamları da tanıtıyoruz. Sıfır böyle gösteriliyor. Biraz O harfinin daha dar hali gibi sıfır diye yazılıyor. Zaten okuma yazmayı bilmeniz gerekiyor bu kursu götürebilmeniz için. Bir rakamı böyle gösteriliyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu rakamlarla biz tüm sayıları yazabiliriz. Bu rakamları ezberlemek zorundasınız. Eğer bu rakamları ezberlemediyseniz, bilmiyor iseniz, takılıyor iseniz mutlaka iyice ezberleyene kadar kursta ilerlemeyin. Çünkü sürekli rakamları kullanacağız. Sayfanın B kısmında da sol tarafının B kısmında da alıştırma var. Rakamların ezberlenmesi ile ilgili alıştırma. Siz üst taraftan iyice ezberleyeceksiniz. Sonra üst tarafı kapatıp yanlarına okunuşlarını yazacaksınız. Bu rakamın yanına okunuşunu videoyu durdurarak yazınız. Bu rakam 7. Bu rakamın okunuşunu videoyu durdurarak yanına yazınız. 5. Bu rakamın okunuşunu videoyu durdurarak yanına yazınız. 9. Bu rakamın okunuşunu videoyu durdurarak yanına yazınız. Bu rakamda 4. Boş kalan rakamlar var. Onların da yanına okunuşlarını yazınız. Tabi üst tarafı kapatarak yazdıktan sonra üst taraftan kontrol ediniz. A bölümünde öğretilen rakamları ezberlediniz. B bölümündeki alıştırmaları yaptınız. Öğrendiklerinizi pekiştirmek için, öğrenmenizden emin olmak için
video açıklamasındaki linki verilen test 1'e gidiniz ve uygulayınız. Şu an test 1'i görüyorsunuz. 6AB ne demek? 6. sayfadaki A ve B kısımlarıyla ilgili bir test demek. Bu testi cevaplıyorsunuz. Bu testte başarılı olduktan sonra eğitime devam ediyorsunuz. Eğer yapamadığınız yerler varsa tekrar ediyorsunuz. Anlatılanları tekrar ediyorsunuz ve rakamları iyice ezberliyorsunuz.